Şöyle bir düşünün, e, yoğun bakıma girdiniz, o loş ışıkta vizit atıyorsunuz ve gözünüzü monitöre diktiniz. Ekranda o parlayan yeşil sayılara bakıyorsunuz ve EMAP yani ortalama arter basıncı 75. Hı hı. En sevdiğimiz manzara. Aynen öyle. Derin bir oh çekersiniz değil mi? Sonuçta kılavuzların bizden istediği o sihirli 65 sınırının üzerindesiniz. Evet. Peki ya size o dijital ekranda parlayan o yeşil rakamın aslında gözünüzün içine baka baka yalan söylediğini söylesem? Hatta yaklaşan kardiyojenik bir çöküşü maskelediğini. İşte yoğun bakım pratiğinin yani bizim alanın en tehlikeli yanı da bu sanırım. O monitörlerin bize sunduğu o sahte kesinlik illüzyonu. Kesinlikle. Klinikte bir sayıyı yeşil ve stabil gördüğümüzde şey varsayıyoruz hani hastanın hücresel düzeyde de stabil olduğunu düşünüyoruz. Ancak hemodinami ve solunum fizyolojisi maalesef hiç de bu kadar doğrusal işlemiyor. İşlemiyor, evet. Ve bugün bu derinlemesine analizimizde masaya yatıracağımız kaynak tam da bu yanılgıları hedef alıyor. Literatürün ağır toplarından biri. 146. bölüm. Akut solunum yetmezliğinde hemodinamik ve solunumsal monitorizasyon. Harika bir kaynak gerçekten. Amacımız da rutin olarak güvendiğimiz, karar mekanizmalarımızın temeline koyduğumuz o cihazların kör noktalarını bir hekim gözüyle deşifre etmek. Kaynak aslında çok net bir uyarıyla başlıyor. Evet, o uyarı çok kritik. Diyor ki, elinizdeki monitorizasyon sistemi ne kadar invazif veya teknolojik olursa olsun, eğer ekibin klinik yorumlama yeteneği yoksa, o veriler hastayı kurtarmak yerine doğrudan felakete sürükleyebilir. Kliniğini, o anki otonomik tonusunu veya eşlik eden patolojileri yok sayıp sadece ekrandaki o trend çizgisine odaklanırsanız asıl büyük resmi kaçırırsınız. Evet. Örneğin senin az önce bahsettiğin o 65 MAP hedefi, Klasik septik şok kılavuz kuralı. aynen öyle yıllardır septik şok kılavuzlarının altın kuralıdır bu. Ama kaynak diyor ki eğer hastanın uzun süredir devam eden kötü kontrollü kronik bir hipertansiyonu varsa o hastanın otoregülasyon eğrisi zaten sağa kaymıştır. Hı hı. Yani o hasta için 65 MAP aslında derin bir hipotansiyon anlamına geliyor. Kesinlikle. Beyin ve böbrek perfüzyonu o basınçta sağlanamaz o hastada. Bu spesifik grupta akut böbrek hasarını yani AKI riskini engellemek için hedefi 75-85 bandına çekmeniz gerekebilir. Ama bu da bedelsiz değil sanırım. Tabii ki değil. Burada da klinisyeni çok zorlu bir takas bekliyor. O hedefi tutturmak için vazopresör dozumu arttırdığınızda miyokardın oksijen tüketimini inanılmaz seviyelere çekersiniz. Ve yeni başlangıçta atriyel fibrilasyon riski katlanarak artar. Aynen öyle. Yani hekim olarak böbreği kurtarmak ile kalbi fibrilasyona sokmak arasındaki o incecik çizgide yürümeniz gerekir. Çok zor bir denge gerçekten. Peki ya o basıncı nasıl ölçtüğümüz? O kısım beni kaynakta en çok düşündüren yerlerden biri oldu. Non-invaziv ölçümlerden bahsediyorsun. Evet, yani acil serviste veya yoğun bakım kabulünde ilk yaptığımız şey hastanın koluna osilometrik bir manşon bağlamak. Hı hı. Standart prosedür. Hipotansif şok tablosunda bir hastamız var diyelim, yüksek doz noradrenalin alıyor, cihaz ölçüyor, sistolik basıncı 100 gösteriyor, biz de tedavi işe yarıyor diyoruz. Ama kaynak osilometrik cihazların şoktaki hastalarda sistolik basıncı ciddi şekilde olduğundan yüksek gösterdiğini vurguluyor. Neden böyle bir hata payı var? Yani algoritma mı çuvallıyor? Aslında evet, mekanizma tamamen cihazın çalışma prensibiyle ilgili. Şöyle düşünelim, osilometrik manşonlar aslında doğrudan sistolik veya diastolik kan basıncını ölçmez. Ölçmez mi? Hayır, manşon sönerken damar duvarındaki kan akımının geri dönüşüyle oluşan osilasyonların yani titreşimlerin en yüksek olduğu anı yakalar ve cihaz sadece bunu ortalama arter basıncı yani MEP der. Ardından üreticinin içine koyduğu kapalı bir algoritma devreye girer ve MEP üzerinden sistolik ve diastolik basıncı tahmin eder. Damar duvarı esnekliği normal olan sağlıklı denekler üzerinden kalibre ediliyor, değil mi? Tam isabet. Sağlıklı bir damar yapısında bu algoritma kusursuz çalışır. Ancak hastanız vazodilatör şoktaysa damar yatağı felç olmuş demektir. Veya tam tersi. Aynen tam tersi, yüksek doz vazopresör veriyorsanız damar duvarı taş gibi sertleşmiştir. Her iki durumda da arter duvarının o mekanik özellikleri, osilasyon genlikleri tamamen değişir. O zaman
cihazın içindeki algoritma bu patolojiyi algılayamaz herhalde. Algılayamaz. Ve hipotansif dalgaları kendi normalizasyon formülünden geçirerek ekrana yapay olarak yüksek bir sistolik basınç yansıtır. Yani şoktaki bir hastada manşonun gösterdiği sistolik yüz değeri arteriyel sistemde aslında 70 veya 80 olabilir. Yok artık. Bu da bizi resmen bir uçurumun kenarında gözümüz kapalı yürütmek demek. Maalesef öyle. Ve aynı kör nokta muvuz oksimetrisinde de var. Kaynak bu konuda çok ciddi bir uyarı yapıyor. Evet, o kısım. Pulse oksimetrideki ırksal yanılgı meselesi. Yıllardır parmağa taktığımız o probun siyahi hastalarda veya ten rengi koyu olanlarda SpO2'yu gerçek SO2'dan daha yüksek gösterdiği gerçeği. Bu bizim gizli hipoksemi yani okkult hypoksemia olarak adlandırdığımız ve klinik sonuçları çok ağır olabilen bir durum. Mekanizması nasıl işliyor peki? Şöyle, pulse oksimetriler dokuya kırmızı ve kızıl ötesi ışık göndererek çalışır. Oksijenli ve oksijensiz hemoglobinin bu ışıkları emme oranları farklıdır. Ancak ciltteki melanin pigmenti de bu dalga boylarındaki ışığı absorbe eder. Yani cihaz melanin yüzünden yanılıyor. Evet, cihazların kalibrasyon algoritmaları tarihsel olarak ağırlıklı olarak açık tenli popülasyonlar üzerinde geliştirildiği için yüksek melanin konsantrasyonu cihazın o ışık geçirgenlik hesabını bozuyor. Yani ben ekranda %94 satürasyon görüp diyorum hasta güvenli sınırda oksijen desteğini arttırmayayım veya entübasyonu bekleteyim derken aslında hastanın arteriyel kan gazında SaO2'si %88'in altında olabilir. Aynen öyle ve %88'in altı doku düzeyinde hücresel hipoksinin başladığı, laktatın fırladığı yerdir. O yüzden klinik kararlarda özellikle solunum iş yükü artmış ama satürasyonu normal görünen koyu tenli hastalarda doğrudan arteriyel kan gazına veya en azından venöz laktat trendlerine bakmak gerçekten hayat kurtarıcıdır. Hı hı. O halde bu non-invazif tuzakların ötesine geçip bizim altın standart dediğimiz invaziv monitorizasyona yani arteriyel kateterlere gelelim. Gelelim. Madem manşona güvenemiyoruz, radyal veya femoral bir ağline açtık diyelim. Ekranda o kırmızı dalga formunu görüyoruz. Ama kaynak diyor ki sadece ekrandaki sayıyı okumak yeterli değil, o dalganın şeklini yani sönümlenme artefaktlarına yorumlamalısınız. Damping diyoruz onlara, evet. Damping, evet. Fast Flash testi burada devreye giriyor. Ben bunu okurken hep kafamda bir gitar teline vurmak gibi canlandırdım. Hani akordu bozuk bir teli çekip bırakırsınız ya. Aslında fiziksel olarak birebir aynı mekanizmadan bahsediyoruz. Arteriyel kateter sistemi de sıvı dolu bir tüp ve bir transducer'dan oluşur. Tıpkı titreşen bir telin frekansı gibi kendine ait bir rezonans frekansı vardır. Hı hı. Fast flash yani hızlı yıkama testinde sisteme anlık bir yüksek basınç uygularız. Eğer sistem underdamped yani az sünümlenmişse o gitar teli gereğinden fazla gergin demektir. Dalga rezonansa girer. Ve rezonansa girdiğinde ekranda o sistolik tepe noktası olduğundan çok daha sivri ve yüksek görünür, değil mi? Evet. Kaynak hipertansif veya koahlı hastalarda bu sahte yüksek sistolik piklerin %30 oranında görülebildiğini belirtiyor. Düşünsenize klinik tabloyu. Underdamping artefaktı olan bir monitöre bakıyorsunuz vizitte. Hastanın tansiyonunu 180-60 sanıp gereksiz yere antihipertansif infüzyonuna başlıyorsunuz. Oysa hastanın gerçek tansiyonu 130-80 olabilir. Kesinlikle. Bunun tam tersi de overdamping yani aşırı sönümlenme durumudur. O nasıl oluyor? Gitar telinin üzerine kalın bir kumaş örttüğünüzü düşünün. Titreşemez. Titreşemez, evet. Sistemde bir pıhtı, hava kabarcığı veya kateterde bükülme varsa dalganın kinetik enerjisi emilir. Ekranda dikrotik çentiği silinmiş böyle basık bir dalga görürsünüz. Bu sefer de sistolik basınç olduğundan düşük, diastolik basınç yüksek çıkar. Yani hasta aslında normotensifken siz hipotansif zannedip boş yere sıvı veya vazopresör yüklersiniz. Gerçekten de dalganın formunu doğrulamadan sayıya güvenmek resmen rulet oynamak gibi. Maalesef öyle. Sayı yalan söyleyebilir ama dalga formu genellikle dürüsttür. Peki ya CVP? Santral venöz basınç, yani tıpta uzun yıllar hastanın sıvı açığı var mı yok mu sorusunun cevabını
Hep o mavi dalgada aradık biz. Ama artık güncel pratik bunun çok yanlış olduğunu söylüyor. Klasik sıvı resüsitasyonunda CVP'yi kullanmak artık neredeyse tamamen terk edilmiş bir pratik. Yani bir hastanın sıvıya yanıt verip vermeyeceğini statik bir basınç ölçümüyle anlayamazsınız. Hı hı. Kılavuzlar net bir şekilde pasif bacak kaldırma, PLR veya nabız basıncı varyasyonu gibi kalbin ön yük değişimine verdiği dinamik yanıtları kullanmamızı öneriyor. Ancak bu santral venöz kateterin işe yaramaz olduğu anlamına da gelmez. Başka ne için kullanıyoruz ki? CVP dalga formu sağ ventrikülün aynasıdır aslında. Örneğin ekranda dev bir V dalgası görüyorsanız, triküspit kapak yetmezliğini veya sağ ventrikülün şiddetli bir basınç altında ezilmekte olduğunu anında anlarsınız. Sağ kalp demişken CVP kateterinden okuduğumuz SgVO2 yani Central Venous Oksijen Satürasyonu değeri de global doku oksijenasyonunu anlamak için kritik sanırım. Kaynak %70'in üzerini rahatlatıcı buluyor. Burada dokuların oksijen ekstraksiyon oranına bakıyoruz aslında. Kalp yeterli kardiyak debiyi sağlamıyorsa veya hastanın metabolik oksijen talebi çok arttıysa, mesela şiddetli titreme, ateş gibi durumlarda, Dokular fazla oksijen mi çekiyor? evet, dokular kendilerine gelen kısıtlı oksijeni normalden çok daha fazla emer. Venöz sisteme dönen kandaki oksijen satürasyonu, yani SgVO2, hızla düşmeye başlar. Anladım. %70'in altındaki bir değer, hücresel düzeyde oksijen sunumu ve tüketimi arasındaki o terazinin kırıldığının, şok tablosunun derinleştiğinin habercisidir. Basınçların kalbi nasıl yansıttığını anladık. Peki biz o basınçları dışarıdan müdahaleyle yani pozitif basınçlı ventilasyonla değiştirdiğimizde kalbe ne oluyor? İşte işler orada daha da karışıyor. Akut solunum yetmezliğinde uyguladığımız PEEP'in hemodinami üzerindeki o yıkıcı etkisine geçelim bence. Kardiyopulmoner etkileşim. Kaynak burada ultrasonografiyi çok etkili bir silah olarak konumlandırıyor. PEEP uyguladığımızda kalbi tam olarak nasıl eziyoruz? Yoğun bakımın en kompleks dinamiklerinden biridir bu. Hastayı entübe edip yüksek PEEP uyguladığınızda, akciğer içindeki alveolleri açık tutmak için sürekli bir pozitif basınç yaratırsınız. Ama akciğer kapalı bir kutu. Genişleyecek yeri yok. Aynen öyle. Alveollar şiştikçe kendi etraflarını saran o incecik pulmoner kapiler yatağı sıkıştırmaya başlarlar. Bu sıkışma, pulmoner vasküler direnci yani PVR'ı inanılmaz derecede artırır. Ve sağ ventrikül normalde çok düşük basınçlı bir sisteme kan pompalamaya alıştığı için bu aniden artan dirence hazırsız yakalanıyor. Aynen öyle. Sağ ventrikül ince duvarlıdır, basınca değil hacme duyarlıdır. PVR artınca kanı akciğere gönderemez ve içeride biriken kanla genişlemeye başlar. Sağ ventrikül genişlediğinde perikardın sınırları belli olduğu için dışarıya doğru büyüyemez. Sola doğru mu itiyor? Evet, mecburen sola, yani sol ventrikülün içine doğru büyümeye başlar. Interventriküler septum sol ventriküle doğru çöküyor o zaman. Buna ventriküler interdependence diyoruz değil mi? Kesinlikle. Sol ventrikül resmen ezilir diastolde, içine yeterince kan alamaz, preload düştüğü için de kardiyak debi yani hastanın tansiyonu aniden çakılır. Siz sırf hastanın SpO2'sini birkaç puan arttırmak için PEEP yükseltirken hastayı resmen kardiyojenik şoka sokmuş olursunuz. Korkunç bir senaryo. İşte yatak başı ekokardiyografi yani eko bize tam olarak o septumun sola nasıl eğildiğini, sağ ventrikülün nasıl balon gibi şiştiğini gerçek zamanlı olarak gösterir. ECO'nun bir diğer harika kullanımı da kaynakta bahsedilen şu kabarcık testi bubble study dedikleri. Bazen PEEP'i arttırırsınız ama hastanın hipoksemisi düzelmek yerine daha da kötüye gider. Kaynak bunun altında yatan sebebin PFO yani patent foramen ovale'nin açılması olabileceğini söylüyor. Bunu kabarcık testiyle tam olarak nasıl yakalıyoruz? Şöyle düşün, eğer sağ atriumdaki basınç, PEEP ve artmış pulmoner vasküler direnç yüzünden sol atriumdaki basıncı aşarsa, doğuştan kapalı olan veya zar zor tutunan PFO filebi aniden açılır. Hı hı. Kan akciğerlere uğramadan, oksijenlenmeden doğrudan sağdan sola geçer, intrakardiyak şant başlar. Bunu ispatlamak için periferik bir venden ajite edilmiş serum fizyolojik yani o mikro kabarcıklar veririz. Normalde akciğerde takılması lazım onların. Kesinlikle. Normalde bu kabarcıklar sağ kalbe gelir ve akciğer kapillerlerinde filtre edilir.
asla sol kalbe geçemezler. Ama ultrason probunu kalbe koyduğunuzda enjeksiyondan sonraki ilk 3 ila 5 kalp siklusu içinde sol atriumda o beyaz kabarcık fırtınasını görürseniz sağdan sola şantı kesin olarak kanıtlamış olursunuz. Bu durumda PEEP'i arttırmaya devam etmek intihardır herhalde. Derhal PVR'yi düşürecek stratejilere geçmeniz gerekir. İnanılmaz. Kalbi ultrasonla böyle detaylı incelerken akciğeri de artık sadece stetoskopla dinlemiyoruz. Torasik ultrasonografi, akciğer USG artık rutinimiz oldu. Çok şükür oldu. Kaynak A çizgileri ve B çizgilerinin ayrımına, özellikle B çizgilerinin aralığına çok spesifik bir vurgu yapıyor. Hepimiz pulmoner ödemde o plevradan aşağı inen lazer benzeri B çizgilerini arıyoruz ama kardiyojenik ödemli ARDS'yi birbirinden ayırmak asıl mesele sanırım. Çok doğru. Akciğer ultrasonu bize interstisiyel ve alveoler sıvının haritasını çıkarır adeta. Plevral çizgiden doğan, ekranın altına kadar inen o B çizgileri artmış akciğer suyunun işaretidir. Ama aralarındaki mesafe patolojiyi ele verir. Nasıl yani? Eğer o çizgiler birbirine çok yakınsa, yani aralıkları 3 milimetre veya daha azsa, sıvı artık interstisyumu geçmiş, alveollerin içine dolmuş demektir. Bu daha çok alveoler kardiyojenik ödem paternidir. Eğer aralıklar 7 milimetre civarındaysa, sıvı sadece kalınlaşmış interstisyel septalardadır. Peki RDS'ini o non-kardiyojenik ödeminden nasıl ayırıyoruz? Dağılım paterniyle. Kalp yetmezliğinde basınç tüm akciğer yatağına eşit dağıldığı için B çizgileri her iki akciğerde de homojen, simetrik ve plevra hattı dümdüzdür. Oysa RDS enflamatuar bir süreçtir. Hasar yamalıdır. Yani bir yerde varken diğer yerde olmayabilir. Aynen. Bir prop pozisyonunda bembeyaz bir B çizgisi fırtınası görürken, hemen yanındaki interkostal aralıkta tamamen normal A çizgileri, yani o spared areas görebilirsiniz. Üstelik plevra hattı kalınlaşmış, tırtıklı ve düzensizdir. Hı hı. Ayrıca kaynakta akut pneumotoraks için lung point yani akciğer noktası bulgusundan da bahsediliyor. Normal akciğerin kayma hareketiyle pneumotorakslı o kaymayan bölgenin ekranda tam o kesişim noktasını yakalarsanız pneumotoraks tanısında spesifisitesi %100'dür. Tük takma kararını saniyeler içinde verdirtir gerçekten. Kesinlikle. Madem dirençler ve kompliyanslar akciğerin yapısını bu kadar değiştiriyor, o zaman ventilatör ekranındaki basınç ve akım eğrilerine hekim olarak nasıl yaklaşmalıyız? Ventilatörün bize verdiği iki temel parametre var biliyorsun. Tepe basıncı peak ve plato basıncı P-plat. Eğer klinikte monitöre baktığımda P-peak ile P-plat arasındaki farkın giderek açıldığını görüyorsam, bu ne anlama geliyor? Burada akciğer mekaniklerini iki ayrı kompartmana ayırmamız gerekiyor. Hava yolları ve alveoller. P-peak, havanın endotrakeal tüpten ve bronşlardan geçerken karşılaştığı sürtünmeyi, yani hava yolu direncini temsil eder. Plato ise alveolleri mi? Evet. Plato, nefes sonunda akım durduğunda alveollerin elastik geri yaylanma basıncıdır. Eğer peak yükseliyor ama plato sabit kalıyorsa, sorun borulardadır. Yani rezistans, direnç artmıştır. Mesela? Ne olabilir? Hastanın tüpü bükülmüştür, yoğun sekresyonu vardır veya bronkospazma girmiştir. Ama her ikisi birden yükseliyorsa o zaman sorun akciğer dokusunun kendisinde, esnekliğinde demek oluyor. Tam olarak öyle. Kompliyans bozulmuştur. ARDS, pneumotoraks, yoğun plevral efüzyon veya karın içi hipertansiyon gibi alveolleri dışarıdan veya içeriden kısıtlayan durumlar vardır. Ve burada asıl takip etmemiz gereken metrik driving pressure, yani sürüş basıncıdır. Plato basıncı eksi PEEP. Aynen. Sürüş basıncının 15 santimetre suyun altında tutulması, akciğeri barotravmadan korumak ve mortaliteyi azaltmak için o meşhur tidal volüm kısıtlamasından bile daha güçlü bir prediktördür. Ya tam bu basınçlar konuşulurken kaynakta okuduğumda beni ciddi anlamda durup düşündüren bir tuzak var. Hangisi? Otopip tuzağı. Diyelim ki koahlı veya astımlı bir hastamız var. Entübe etmişiz. Vizitteyiz. Ventilatör ekranında aniden peak'in fırladığını, yüksek basınç alarmı verdiğini görüyoruz.
Çoğumuzun ilk klinik refleksi şey olur. Hani basınç çok yüksek, akciğer patlayacak, bari içeri giren havanın hızını yani inspiratuar akım hızını biraz düşüreyim. En sık yapılan ölümcül hata. Evet, kaynak bu içgüdüsel hamlenin hastayı resmen ölüme sürükleyebileceğini fizyolojik olarak kanıtlıyor. Neden akım hızını düşürmek bu kadar tehlikeli? Çünkü solunum döngüsü matematiksel bir denge oyunudur. Obstrüktif hastaların sorunu havayı içeri almak değil, daralmış bronşlardan havayı dışarı atamamaktır. Eğer siz pik düşsün diye hastaya verdiğiniz havanın akım hızını yavaşlatırsanız, o hedeflenen tidal volümü hastaya verebilmek için makinenin ihtiyaç duyduğu inspirasyon süresini uzatmış olursunuz. Ama zaman kısıtlı. İnspirasyon süresi uzarsa geriye hastanın nefes vermesi için kalması gereken ekspirasyon süresi kısalır. İşte felaket burada başlar. Hasta zaten daracık bronşlardan havayı boşaltmak için zamana ihtiyaç duyarken siz o zamanı elinden alırsınız. Hasta nefesini tam veremeden ventilatör yeni bir nefes basar. Evet, buna breath stating yani nefeslerin üst üste binmesi diyoruz. İçeride hapsolan hava her döngüde artar. Alveol içi basınç yani otopip korkunç seviyelere çıkar. Siz peak'i düşüreyim derken aslında total akciğer basıncını arşa çıkarır ve barotravmaya bizzat davetiye çıkarırsınız. Ayrıca o hapsolan hava kalbi ezer ve hastayı kardiyak areste sokar. Bunu yatak başında teşhis etmenin yolu da akım zaman eğrisine bakmak. Ekspirasyon hattındaki o akım çizgisinin yeni bir nefes başlamadan önce kesinlikle sıfır çizgisine dönmesi gerekiyor. Yatay eksene dönmeli, evet. Dönmüyorsa hava içeride kalıyor demektir. Hekim olarak vizitte o sıfır noktasını görmek zorundasınız. Görünmüyorsa solunum sayısını düşüreceksiniz veya inspiratuar akım hızını arttırıp inspirasyon süresini kısaltacaksınız ki hasta nefes verebilsin. Peki tüm bu kompleks fizyoloji, ultrasonlar ve dalgalar arasında yoğun vizit temposunda işimizi hızlandıracak pratik kanıta dayalı kısa yollar yok mu? Kaynakta birkaç nokta çok dikkatimi çekti. Neler mesela? Örneğin ARDS şüphesi olan bir hastada sürekli arter kan gazı almak hem enfeksiyon riski taşıyor hem de travmatik. Bunun yerine saturasyon cihazıyla işi çözebileceğimizi söylüyor kaynak. 0 F oranı. Evet, SpO2, FiO2 oranı. Günümüzde ARDS tanısı için o meşhur Berlin kriterlerindeki PF oranına çok güçlü bir alternatif. Çok pratik gerçekten. Çalışmalar gösteriyor ki invaziv bir PF oranının 300'lük sınırı non-invaziv SpO2, FiO2 oranında tam olarak 315'e denk geliyor. Yani hastanın arterini delmeden sadece monitördeki saturasyon yüzdesi ve ventilatörün oksijen konsantrasyonuyla hastanın ARDS'ye girip girmediğini saniyeler içinde hesaplayabilirsiniz. Bir de kan gazında venöz uyum meselesi var. Şoktaki hastada asit-baz dengesini saptamak için santral venöz kan gazının arteriyel kan gazıyla mükemmel koreli olduğu belirtiliyor. Kesinlikle. Yani asidozu takip etmek için sürekli arter delmek zorunda değiliz. Santral kateterden aldığımız VBG ile pH ve bikarbonat trendini güvenle yönetebiliriz. Tabii oksijenasyon için değil. Tabii canım, sadece asit-baz için. Bunun dışında vizitlerde hep solunum fizyoterapistlerine veya hemşirelere bıraktığımız ama hekimin asli sorumluluğu olan çok kritik bir detay var: kaf basıncı. Evet, o balon. Entübasyon tüpünün ucundaki o küçük sabitleyici balon. O balonun amacı etrafındaki trakea duvarına yaslanıp hava kaçağını ve sekresyon aspirasyonunu önlemektir. Ama o kafın basıncı 20-25 santimetre suyu geçerse tehlike başlar. Neden? Tam o sınır. Çünkü trakeal mukozanın kapiler perfüzyon basıncı bu değerdedir. Eğer balon bu basıncı aşarsa trakea duvarına giden kan akımı durur, iskemi başlar. Birkaç gün içinde o bölgede nekroz gelişir. İşin kötüsü siz bunu o an hiç fark etmezsiniz. Hasta ekstübe edilir, taburcu olur, haftalar sonra trakeal stenoz yani o skar dokusuna bağlı soluk borusu darlığıyla acil servise boğularak gelir. Aynen öyle. Kafa basıncını manometre ile ölçmek çok basit ama gelecekteki bir felaketi önleyen asli bir hekimlik görevidir. Kesinlikle, ve kaynağın sonlarında bizi geleceğin monitorizasyon teknolojileriyle baş başa bırakıyor yazar. Diyafram monitorizasyonu. O kısım çok heyecan verici. Sadece basınç veya akım eğrilerine değil, doğrudan hastanın solunum kaslarına odaklanıyoruz. Diyafram kalınlaşma fraksiyonunu ultrasonla ölçmek ve asıl büyüleyici olanı
EAD, yani diyaframın elektriksel aktivitesinin özefajiyel bir kateterle bir nevi EMG gibi ölçülmesi. NAVA teknolojisinin temeli bu aslında. Klasik vantilatörler hastanın hava yolunda oluşturduğu basınç veya akım değişikliğini algılayıp nefes verir. Bu hep bir gecikme yaratır. Ve hasta ventilatör asenkronisinin temel sebebi de budur. Kesinlikle. Ancak EAD, hastanın beynindeki solunum merkezinden çıkıp, frenik sinir üzerinden diyaframa gelen elektriksel sinyali o an milisaniyeler içinde yakalar. Ve vantilatör, hastanın nöral uyarıyla eş zamanlı olarak hava basar. Hasta makineyle savaşmaz yani. Savaşmaz. Makine adeta hastanın sinir sisteminin organik bir uzantısı haline gelir. Her şeyin, verilerin ve kliniğin nasıl bir araya gelmesi gerektiğini anlatan kusursuz bir teknoloji bu bence. Yani tansiyon manşonunun damar direncine yenilmesinden, sönümlenmiş arteriyel dalgaların yalanlarına, PEEP'in sağ kalbi ezip sol kalbi çökertmesinden, vantilatördeki akım eğrilerinin bize gizli hapsolmuş havayı göstermesine kadar bütün bu rakamlar ve eğriler ancak yatağın içindeki o hastanın klinik gerçekliğiyle harmanlandığında anlam kazanıyor. Çok doğru bir özet oldu. Bu derin analizimizi kapatırken kaynak metninin EAD üzerinden açtığı o fütüristik vizyondan yola çıkarak tüm yoğun bakım hekimlerinin aklını kurcalayacak provokatif bir düşünce bırakmak istiyorum masaya. Dinliyorum. Biz şu an sürekli diyaframı yükten kurtarmayı, o basınç ve akım eğrilerindeki asenkroniyi milim milim nasıl düzelteceğimizi konuşuyoruz ya vizitlerde. Evet, bütün işimiz bu neredeyse. Peki ya gelecekte yapay zeka ile entegre edilmiş yeni nesil EAD sistemleri sadece asenkroniyi tespit etmekle kalmazsa, Nasıl yani? yani hastanın diyaframından gelen o sinir sinyallerindeki mikro değişimleri analiz edip hastanın hücresel düzeyde metabolik bitkinliğe gireceğini bizden laktat değerinden veya kan gazından çok önce tahmin etmeye başlarsa, biz daha odaya bile girmeden yapay zeka hastanın yorulmaya başladığını anlayıp ventilatör modunu otonom olarak kendi kendine değiştirirse, Vay canına. Bu gerçekten çok radikal bir senaryo. acaba bir 10-15 yıl sonra yoğun bakım hekimi olarak rolümüz o cihazların basınç düğmelerini çevirmekten çıkıp makinenin bizim hastamız için verdiği bu ölüm kalım algoritmalarını denetlemeye bir nevi tıbbi otonomi denetçiliğine mi evrilecek? Bir sonraki vizitte o odaya girip gözünüzü monitördeki o yanıp sönen sayılara diktiğinizde sizi yanıltan ve doğruları fısıldayan o yeşil, kırmızı dalgalara bakarken bunu bir düşünün.